Merhaba dostlar, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sadece takvimde bir değişim değil. 2026 gökyüzü tarafından size sunulan yeni bir bilinç, yeni fırsatlar ve dönüşüm yılı. Bu yıl hem bireysel hem kolektif düzeyde değişim ve büyüme temaları ön plana çıkıyor. Artık kendimizi ve çevremizi daha derin bir farkındalıkla göreceğiz. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Sevgili Başaklar, 2026 yılının en önemli dikkat çekici güneş tutulmalarından biri 17 Şubat Kova burcundaki güneş tutulması. Sizin için adeta düzen kurma, hizmet etme ve yaşam alışkanlıklarını yenileme zamanı anlamına geliyor. Çünkü tutulma haritanızın 6. evinde, yani iş, sağlık, günlük rutinler ve yaşam düzeninizle ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma hayatını hangi sisteme göre yönetiyorsun sorusunu size yüksek sesle soracak. Artık eski planlar, eski alışkanlıklar veya size yük olmuş görevler işlemiyor. Kısacası gökyüzü sizi daha bilinçli bir yaşam standardına çağırıyor. Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşumda yenilikçi, rasyonel ama aynı zamanda topluma katkı sağlayan bir enerji taşır. Bu enerji sizin için çalışma ortamınızda önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. Ancak bu tutulma aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs'te de kare açı alıyor. Bu da bir değişimin ani, beklenmedik ve sizi konfor alanınızdan çıkaracak şekilde gelişebileceğini gösteriyor. Bir projede, iş ortamında ya da ekip arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sürpriz gelişmeler olabilir. Belki bir görev sona erebilir, belki de yepyeni bir alanın sorumluluğunu üstlenirsiniz. Uranüs'ün mesajı net. Değişim senin düşmanın değil, en büyük öğretinin kapısı. Bu tutulma sizi kendi yeteneklerinizi daha özgün biçimde kullanmaya teşvik ediyor. Artık sisteme uymak değil, sistemi sizin kurmanız zamanı. 6. evdeki tutulma aynı zamanda bedeninizi, sağlığınızı ve zihinsel dengenizi de etkiler. Bu dönemde özellikle stres yönetimi, beslenme, ruh-beden dengesine özen göstermeniz gerekiyor. Kova enerjisi sinir sistemiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla fazla zihinsel yüklenme, planlama takıntısı ya da sürekli analiz etme eğilimi sizi yorabilir. Bırakın bazı şeyler doğal akışında gelişsin. Bu tutulma sağlıklı alışkanlıkları hayatınıza dahil etmeniz için mükemmel bir fırsat. Yoga, nefes çalışmaları, doğa yürüyüşleri, meditasyon, dua gibi aktiviteler zihinsel berraklığınızı arttıracak. Unutmayın Başaklar, bedeniniz bir makine değil, ruhunuzun yuvası. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşumda olacaklar. Sizin haritanızın 7. evinde, yani ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında gerçekleşiyor. Bu enerji kader planınızda önemli bir ilişkiyi öne çıkarabilir. Yeni bir insan hayatınıza girebilir. Mevcut bir ilişkiniz derinleşebilir ya da bitmesi gereken bir bağ artık sonlanabilir. Venüs ve Kuzey Ay düğümü size diyor ki ruhunun kontratına sadık kal. Her ilişki seni bir şeye uyandırmak için gelir. Ama bu kavuşum Başak burcundaki Güney Ay düğümüne karşıtlık, Yay burcundaki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da ilişkilerde eski kontrol alışkanlıklarınızla yüzleşeceğinizi gösteriyor. Belki fazla analiz eden mükemmeliyetçi tarafınız karşınızdaki kişiyi ya da ilişkideki akışı kontrol etmeye çalışabilir, ama bu tutulma size şunu öğretiyor: gerçek bağ kontrolde değil, teslimiyetle kurulur. Gökyüzünün daha büyük bir birleşimi de Koç burcunda yaşanıyor. Neptün ve Satürn Koç burcunda kavuşum açısındalar. Birkaç gün sonra da kavuşacaklar. Bu tutulmadan sonra gerçekleşecek kavuşum sizin 8. evinizde, yani kriz, dönüşüm ve ortak paylaşımlar alanında
gerçekleşiyor. Bu enerji sizi hem duygusal hem de maddi anlamda büyük bir yeniden yapılanma sürecine itiyor. Eski korkular, kontrol ihtiyacı, kaybetme endişesi. Tüm bunlar yüzeye çıkacak. Çünkü artık sizi özgürleştirmek için bu çözülmelerin yaşanması gerekiyor. Bu kavuşum krizden bilgelik doğurur. Bir dönemi kapatıyor, sizi daha derin bir güven duygusuna taşıyor. Artık ben her şeyi tek başıma yaparım değil, güvenerek dönüşürüm diyorsunuz. Merkür ise Balık burcunda bu tutulma esnasında ve Yengeç burcundaki Jüpiter'le de üçgen açıda sizler için duygusal ve zihinsel farkındalığı güçlendiriyor. Bu enerji özellikle iletişim, danışmanlık, terapi, öğreticilik veya yazı alanlarında size büyük bir akış getiriyor. Sözcükleriniz başkalarının hayatına dokunabilir. Mantıkla kalp arasındaki köprüyü kurduğunuzda gerçek şifayı da bulacaksınız. Bu yüzden tutulma dönemi bilgi ve sezgiyi birleştirerek başkalarına rehberlik etmeniz için mükemmel bir zaman dilimi. Sevgili Başaklar, 17 Şubat 2026 Kova burcundaki güneş tutulması sizin için hayat düzeninizi kökten yenilenme sürecini başlatıyor. Artık başkalarına hizmet etme biçiminiz değişiyor, çalışma ortamınız farklılaşıyor ve sağlık bilinciniz yepyeni bir seviyeye taşınıyor. Bu tutulma size diyor ki kendini tüketmeden hizmet et, düzeni değil dengeyi kutsal say. Artık mükemmeliyet değil, bütünlük sizin yeni hedefiniz olacak. Sevgili Başaklar, 3 Mart'taki sizin burcunuzda gerçekleşecek tam ay tutulması hayatınızın yönünü kökten değiştirebilecek ya da bir dönüm noktası. Bu tutulma sizin birinci evinizde yani doğrudan siz alanında gerçekleşiyor. Kim olduğunuz, nasıl göründüğünüz, hayatta nasıl bir duruş sergilediniz ve hatta fiziksel enerjiniz hepsi bu tutulmanın odağında olacak. Evren size diyor ki artık eski siz, eski kalıplar, eski yollar bitti, tamamlandı. Şimdi yeni bir siz doğuyor ama bu doğum bir bırakışla başlıyor. Bu tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle sizin burcunuzda kavuşuyor. Bu uzun süredir benimsediğiniz kimliğiniz, alıştığınız sorumluluk biçimlerinin ve kendinizi tanımlama yollarınızın artık miladının dolduğunu gösteriyor. Yıllardır hep doğru olanı yaptınız, hep mükemmel olmaya çalıştınız. Ama bu tutulma size diyor ki mükemmel değil, gerçek o. Artık başkalarının ihtiyaçlarına göre değil, kendi iç sesinize göre yaşam kurma zamanı geldi. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu tam karşınızda. Yani odak benden bize kayıyor. Birine, bir şeye, bir ruha bağlanmak ve yaşamı sadece akıl değil, sezgiyle de kucaklamak zamanı. Bu tutulma sizi zihinden kalbe taşır. Tutulma aksından kare yapan Lilith sizin 4. evinizde yani ev, aile ve iç dünya alanında. Bu etki geçmişte güçlü bir yüzleşmeyi getiriyor. Belki aileden gelen baskılar, kalıplar ya da içsel bir yetersizlik hissi yüzeye çıkabilir. Lilith burada size şunu sorar. Gerçekten kendi hayatınızı mı yaşıyorsunuz yoksa birilerinin beklentisini mi? Bu enerji bir kırılma yaratabilir. Belki evinizde bir değişim, belki duygusal anlamda bir kopuş, belki de geçmişle barışma süreci. Ama her ne olursa olsun bu yüzleşme sizi özgürleştirmek için geliyor. Unutmayın Lilith acıtır ama aynı zamanda özgürleştirir. Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var bu tutulma esnasında. Mars 7. evinizde yani ilişkiler alanında, Uranüs de 9. evinizde yani inançlar, vizyon ve dünya görüşü alanında. Bu iki gezegen arasındaki kare açı ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda veya işbirliği yaptığınız kişilerle ani değişimleri tetikleyebilir. Bir ilişkide artık bu yol bana uymuyor diyebilirsiniz ya da bir anlaşmayı bitirip bambaşka bir vizyona yönelebilirsiniz. Bazılarınız için bu tutulma bir ilişkinin tamamlanması, bazılarınız içinse çok daha ruhsal bir bağın başlaması anlamına gelebilir. Mars-Uranüs karesi sizi sarsabilir, aynı zamanda da özgürleştirir. Çünkü artık eski ben değil, gerçek siz sahnede olacaksınız. Bu tutulmanın gökyüzündeki en huzurlu enerjisi ise Güneşle Jüpiter arasındaki üçgen açı.
İşte burada Güneş retro Jüpiter arasındaki üçgen açıyla size hem dostlardan hem de iş dünyanızdan güçlü bir destek getirecek. Retro Jüpiter sizin 11. evinizde, yani arkadaşlıklar, sosyal çevre ve umutlar alanında, yani bir dost, bir topluluk ya da geçmişten gelen bir kişi sizi yeniden inançla, umutla doldurabilir. Bu dönem duygusal olarak iyileşme sürecinizin önemli bir parçası olacak. Güneş-Jüpiter üçgeni kalbinizi açtığınızda evrenin sizi ödüllendireceğini söylüyor. İyilik yaptığınız her şey size misliyle geri dönecek. Bu tutulma esnasında Satürn ile Plüto arasında da bir sekstil açı var. Satürn sizin 8. evinizde, yani derin dönüşüm, finans ve kriz alanınızda ilerliyor. Plüto ise 6. evinizde, size çalışma, sağlık ve hizmet alanında. Bu ikili sizin hayatınıza köklü bir yeniden yapılandırma getiriyor. Bir borcu kapatmak, finansal bir yükten kurtulmak ya da sağlığınızla ilgili önemli bir farkındalık yaşamak mümkün, ama bu süreç sadece maddi değil, ruhsal bir temizlik anlamına da gelir. Artık hayatınızdaki ağırlıkları taşımayı bırakma zamanı. Tutulma sizi sadeleşmeye zorluyor. Ne kadar az yük, o kadar çok özgürlük. Bu tutulma zamanında görünümünüz, imajınız veya yaşam tarzınızla ilgili büyük değişiklikler olabilir. İlişkilerde yön değiştirme veya yeni başlangıçlar olabilir. Aile içi dengelerde bir yüzleşme, köklü kararlar olabilir. Sağlık, beden, beslenme ve yaşam düzeni konularına dikkat edin. Vücudunuz size mesaj veriyor olabilir. Artık sizi temsil etmeyen her şey kendi kendine dağılacaktır bu süreçte. Sevgili Başaklar, bu tutulma yeniden doğuşunuzun simgesi. Yıllardır kendinizden beklediğiniz mükemmellik artık yerini gerçekliğe bırakıyor. Artık kusursuz değil, gerçek olma zamanı. Hayatı akışına bırakmayı öğrenirken içinizdeki bilge Başak yeniden doğacak. Bu tutulma size diyor ki artık bir dönem bitiyor, ama bu bir kayıp değil, yeniden doğuş. Gökyüzü size diyor ki kendinizi yeniden tanımlayın. Çünkü evren siz hazır olduğunda kapılarını açacaktır. 12 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması sizin için ruhun perde arkasındaki büyük uyanışı anlamına geliyor. Bu tutulma sizin 12. evinizde gerçekleşiyor, yani bilinçaltınızda, ruhsal alanınızda, kontrol edemediğiniz ama derinden yönlendiren enerjilerde. Bu dış dünyada değil, içinizde bir devrim zamanı, bir dönemin kapanışı, bir yükün bırakılışı ve içsel özgürlüğe açılan yeni bir kapı. Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Ay kavuşumu sizi kendi içsel gölgelerinizle yüzleştiriyor. Uzun süredir bastırdığınız duygular, ertelenmiş öfke ya da geçmişteki bağlar şimdi çözülmek üzere yüzeye çıkıyor. Evren size diyor ki artık affetmenin zamanı geldi. Kendinizi, geçmişinizi, hatalarınızı, başkalarını, hepsini serbest bırakın. Bu tutulma ruhsal anlamda sizi sıfırlayabilir. Bir şeyleri kaybediyormuş gibi hissedebilirsiniz, ama aslında sadece ağırlıkları bırakıyorsunuzdur. Çünkü yeni bir yaşam döngüsü doğmadan önce eski benliğin sessizce geri çekilmesi gerekir. Bu dönemde rüyalarınız, sezgileriniz, içsel farkındalığınız çok güçlü olabilir. Evren sizinle semboller üzerinden konuşacaktır. Bilinçaltınızda sakladığınız şeyler artık görünür olacak. Neptün Koç burcundaki konumuyla bu tutulmaya yaptığı 135 derecelik açı ile görünmeyeni fark etme, sezgisel bir uyanış yaşama potansiyelini gösteriyor. Ama aynı zamanda kafa karışıklıklarına da açık bir dönem. Bu yüzden ne hissettiğinizi yazın, kaydedin, fark edin. Ruhsal çalışmalar, meditasyon, enerji temizliği, terapi bu süreçte hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü evren sizi hazırlıyor. Tutulma esnasında Merkür ve Jüpiter de Aslan'da ve kavuşumdalar. Bilinçaltınızda bir aydınlanma etkisi yaratıyor. Farkında olmadan sizi sınırlayan düşünce kalıpları şimdi tek tek çözülüyor. Bazılarınız için bu dönem geçmişle ilgili bir sırrın ortaya çıkması anlamına gelebilir. Bazıları için ise kendi iç sesini daha net duymaya başlamak. Bu tutulmayla birlikte ben neden hep bunu yapıyorum diye sorduğunuz tüm döngüler aydınlanacak.
Ama bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani günlük yaşam, iş ortamı ve sağlık konularında kontrolü bırakma zamanı, aşırı analiz, mükemmeliyetçilik ya da kendinize baskı uygulama enerjisi şimdi dönüşmek zorunda. Evren size diyor ki zihnin seni yönetmesin, sen zihnini yönet. Çünkü bu tutulma zihinsel farkındalığın spiritüel bir sıçramaya dönüşümüdür. Venüs ise bu tutulma esnasında Terazi burcunda, Neptün'de Koç burcunda ve karşıtlık yapıyorlar. Sizin için özellikle maddi manevi değerler dengesini test edecek, kimin için neleri feda ettiğinizi ve hangi ilişkilerin gerçekten ruhsal beslenme sağladığını göreceksiniz. Bazılarınız bir ilişkide hayal kırıklığı yaşayabilir, bazıları ise idealist bir bağın içindeki gerçek sevgiyi fark edebilir. Bu enerji sizi koşulsuz sevgiyi öğrenmeye çağırıyor. Ama koşulsuzluk kendini feda etmek değildir. Bu tutulma kendi sınırlarınızı ruhsal bir olgunlukla belirleme zamanını gösteriyor. Bu tutulma esnasında gökyüzünde büyük bir hava üçgeni de oluşuyor. Venüs terazide, Plüto kovada, Uranüs ise ikizlerde ve bu sizin için iş, kariyer ve toplumsal duruş alanında büyük bir açılım demek. Uranüs 10. evinizde hareket ederken mesleki yönünüzde beklenmedik değişimler yaşanabilir. Belki yeni bir kariyer hedefi belirleyeceksiniz, belki de ruhunuza hitap etmeyen bir işten özgürleşeceksiniz. Bu üçgen kaderle uyumlu bir yön bulma enerjisi taşır. Yani ruhsal olarak içsel sessizlikte olsanız da arka planda hayat sizi yeni bir düzene hazırlıyor. Mars da Yengeç burcunda bu esnada 11. evinizde sosyal çevrenize ve arkadaşlık ilişkilerinizde bir hareketlilik anlamına gelir. Kimi dostluklar bitebilir, kimileri daha da güçlenebilir. Mars'ın kuzey ay düğümüyle de üçgen açısı var. Kaderi size doğru insanları buluşturduğunu gösteriyor. Artık kimlerle aynı idealleri paylaştığınızı fark edeceksiniz. Bu tutulmayla birlikte benim yerim neresi sorusuna net bir cevap bulacaksınız. Tutulma esnasında Kuzey Ay düğümü Kova burcunda, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Yani artık perde arkasında kalmış enerjiler çözülüyor. Gizli düşmanlıklar, eski korkular, geçmiş yaşam kalıpları hepsi arkanızda kalmak üzere. Bu tutulma size şunu söylüyor: kontrol etmeyi bırak, teslim ol. Çünkü evrenin planı sizinkinden daha büyük. 12 Ağustos 2026 güneş kararıyor ama siz içsel ışığınızı buluyorsunuz. Bu sessizlik bir son değil, ruhun yeniden doğuşu. Sevgili Başaklar, bu tutulma sizin için bir hazırlık dönemi, bir devrin kapanışı, bir yaşam sayfasının temizlenişi, belki sessiz, belki görünmez ama içsel olarak o kadar güçlü bir dönüşüm ki gelecek yıl hayatınız bambaşka bir rotaya girecek. Unutmayın, gerçek temizlik dışarıda değil, içeridedir ve siz bu tutulmayla birlikte kendi içsel ışığınızın yönünü yeniden keşfedeceksiniz. Sevgili Başaklar, 28 Ağustos 2026'da Balık burcunda yaşanacak tam ay tutulması sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve yaşamda ben ile biz arasındaki dengeyi yeniden tanımlama zamanı olacak. Bu tutulma kalbinizle, aklınızla ve ruhunuzla kurduğunuz bağların gerçek yüzünü ortaya koyacak. Sizin için bu bir ilişki dönüm noktası anlamına geliyor. Gökyüzü size diyor ki artık karşındakine nasıl yansıdığını fark et. Bağ kurma biçimini, sevme tarzını ve sınırlarını yeniden tanımla. Bu tutulma ilişkilerdeki görünmeyen dinamikleri gün yüzüne çıkaracak. Kiminle yürümek istiyorsunuz? Kimi hayatınızda tutuyorsunuz sadece alışkanlıktan? Evren şimdi sizi bu sorularla yüzleştirecek. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin 7. evinizde, yani evlilik, ortaklık, uzun vadeli ilişkiler ve açık düşmanlıklar alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma ben ile biz arasındaki sınırı belirginleştirecek. Bir ilişkide fazla veren sizseniz artık denge isteyeceksiniz. Bir ortaklıkta fazla yük alıyorsanız artık paylaşım şart olacak. Eğer uzun süredir sizi tüketen bir bağ varsa bu tutulma o bağın çözülmesini hızlandırabilir. Ama aynı zamanda kalpten gelen bir bağ varsa o da şimdi güçlenebilir. Balık enerjisi size şunu söylüyor: gerçek bağ anlayıştan doğar, kontrol etmekten değil.
Bu tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda, yani sizin burcunuzda. Bu enerji sizi net, güçlü, farkında ve analitik yapıyor. Ama bu ikili İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare yapıyor. Gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu hayatınızda güçlü bir yeniden yön belirleme enerjisi yaratıyor. Kendinizi bir dönüm noktasında hissedebilirsiniz. İş, ilişki veya yaşam yönüyle ilgili bir karar almak zorunda kalabilirsiniz. Uranüs özellikle kariyer ve statü alanınızı tetikliyor. Yani bu tutulma sadece duygusal değil, profesyonel ilişkilerinizde de dönüştürücü olabilir. Belki bir ortaklığa son vereceksiniz, belki de beklenmedik bir teklif sizi şaşırtacak. Bu enerjiyle birlikte gökyüzü diyor ki artık güvenle oynamayı bırak. Kendi yolunu çiz. Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars'la Koç burcundaki retro Satürn arasında da bir kare açı var. Bu enerji ilişkilerde sınır ve sorumluluk temalarını sert biçimde vurguluyor. Mars harekete geç derken Satürn önce olgun davran diyor. Eğer bir ilişkide bastırılmış öfke ya da biriken hayal kırıklıkları varsa bu tutulma o duyguları yüzeye çıkarabilir. Ama unutmayın, bu bir kriz değil, bir farkındalık çağrısı. Şunu hatırlayın, bir şey sizi sinirlendiriyorsa orada dönüşmesi gereken bir inanç vardır. Bu tutulma size duygularınızı olgunlukla yönetme gücü kazandıracak. Gökyüzünde Uranüs ile Plüto arasında da bir üçgen açı var. Neptün de her ikisine seksil açıda. Bu kombinasyon sizin için ilişkilerde özgürleşme ve yeniden yapılanma anlamına geliyor. Bazılarınız için bu artık eski şekilde sevemem demek. Artık daha bilinçli, daha özgür, daha farkında bir bağ kurmak istiyorsunuz. Neptün balık tutulmasıyla birlikte sezgilerinizi arttırıyor. Artık insanların gerçek niyetlerini sezebileceksiniz. Ama dikkat edin, fazla idealist olmak sizi hayal kırıklığına da uğratabilir. Gerçeği görmek için kalbinizde ama ayaklarınız yere basarak ilerleyin. Aslan, Boğa ve Yay burçlarındaki gezegenlerin oluşturduğu büyük üçgen sizi içsel olarak güçlendirecek ve Kova burcundaki Kuzey Ay düğümünde bu kalıba eklenmesiyle gökyüzünde bir uçurtma kalıbı ortaya çıkacak ve bu enerji size diyor ki senin görevin artık sadece düzen kurmak değil, anlam yaratmak. İşinizde, ilişkilerinizde, toplumsal rollerinizde artık kalpten bir amaç istiyorsunuz. Bu uçurtma kalıbı sizi geçmişin kısıtlamalarından kurtararak yeni bir yön belirlemeye çağırıyor. Hayat sizi kendi duygusal hedefinize hizalıyor. Artık ben değil, biz olmayı ama kendi sınırlarınızla birlikte öğreniyorsunuz. Bu tutulma esnasında Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik gergin bir açı yapıyor. Bu duygusal ilişkilerde karmaşık ama öğretici bir enerjiyi temsil ediyor. Venüs size artık sevgiyi farklı bir biçimde deneyimle diyor. Belki bir ilişkide bağımlılığı fark edeceksiniz. Belki de özgürlüğün sevgiyle nasıl birleşebileceğini öğreneceksiniz. Bu açıyla birlikte finansal veya ortak maddi konularda da yeni düzenlemeler gerekebilir. Duygusal bağlar kadar maddi bağlar da dönüşüyor. Aslan burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki retro Satürn arasında da güçlü bir üçgen var. Bu enerji size dengeyle büyüme fırsatı getirecek. Kendinizi disiplinle ortaya koyduğunuz her konuda kalıcı başarı elde edebilirsiniz. Tutulma sonrası dönemde işinizde ve özel hayatınızda yeni bir yapıyı inşa edebilirsiniz. Artık nasıl olmalı değil, nasıl hissettiriyor sorusu rehberiniz olacak. Bu açı sabırlı adımlarla inşa edilen başarıların ödülünü getirecektir. Sevgili Başaklar, bu balık tutulması size diyor ki artık kalbinle aklını birleştir, analiz etmek kadar hissetmeyi de öğren. İlişkileriniz, ortaklıklarınız, hayatınızdaki biz temaları dönüşüyor. Kiminle yola devam edeceğiniz, kiminle vedalaşacağınız artık netleşecek. Bu tutulma bir son değil, daha bilinçli bir başlangıcın habercisi. Bu tutulma sizin için bir ayna. Sevgili Başaklar, o aynaya baktığınızda sadece karşınızdakini değil kendinizi de göreceksiniz ve o anda fark edeceksiniz ki gerçek denge kendini kaybetmeden sevmektir. 2026 bize şunu söylüyor. Cesaretle başla, inançla sürdür ve bilinçle inşa et.
Eski sistemler çözülürken yeni yapılar kurulacak. Kendi ışığınızı takip etmek, kalbinizin sesini dinlemek ve bilinçle adım atmak şimdi çok daha önemli olacak. Sevgili dostlar, yeni yılın hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Her yeni gün size ışık, farkındalık ve sevgi getirsin. 2026 cesaretin, bilincin ve kalbin yılı olsun. Kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın. Hoş geldin 2026. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun.